Platon böyle dedi, Spinoza böyle dedi gibi ifadeler var. Her alanda liyakat kaybı olduğu için. Selamünaleyküm kardeşler. Bu videomuzda tercüme edilmiş bir metnin ana metinmiş gibi değerlendirilmesi ve rivayet edilmesi problemini konuşacağız. Tercüme nedir? Tercüme kısaca bir metnin yazılmış olduğu dilden başka bir dile aktarılma işlemidir. İnsanlar farklı medeniyetleri tanımak ve alakadar olduğu meselenin başka bir dilde yazılmış olan çalışmasına muttali olmak adına tercüme faaliyetine ihtiyaç duyarlar. İnsanoğlu binlerce yıldır tercüme faaliyetini yürütmektedir. Peki bir metnin mana kaybına uğramadan tercüme edilmesi mümkün müdür? Bizler zihnimizdeki manaları kelimeler vasıtasıyla karşımızdaki muhataba iletiriz. Ve bazen doğru kelimeyi seçemediğimiz için kendimizi doğru ifade edemeyebiliriz. Veya doğru kelimelerle ifade etsek dahi karşımızdaki muhatap bizi doğru anlamayabilir. Peki bizler kendimizi bile doğru tercüme edemezken bir başkasının zihnindeki manaları o kişinin seçmiş olduğu kelimelerle ifade ettiği metni doğru çevirdiğimizi nasıl iddia edebiliriz? Yazar zihnindeki manaları seçmiş olduğu kelimelerle ifade eder. Tercüman bu kelimelerden bazı manalar anlar ve anlamış olduğu bu manaları başka bir dilde seçmiş olduğu kelimelerle ifade eder. Ve bizler de bu kelimeleri okuyarak bir mana anlarız. Peki anlamış olduğumuz bu mana yazarın kastettiği manayla aynı olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Şüphesiz bir metnin tam bir şekilde tercüme edilmesi mümkün değildir. Hatta bu noktada İslam aleminde meşhur olmuş küllü mütercimin hainun ifadesi vardır ki bu sözün İtalyan medeniyetinde de olduğu söylenir. Özellikle tercüme işinin günümüzde para için yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla her alanda liyakat kaybı olduğu için tercüme işleminde de liyakat kaybı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla günümüzdeki tercümelere biraz mesafeli durmakta fayda var. Özellikle dini kitapların tercümesinde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani bazen elimize bir kitap aldığımız zaman ve asli kaynağına müracaat ettiğimiz zaman aradaki mana farkı çok ciddi anlamda fark ediyor. Özellikle bu noktada Müslümanların dini kitapların tercümelerine itimat etmemelerini veya çok itimat ettikleri, çok iyi tanıdıkları mütercimlerin tercümelerini okumalarını ciddi anlamda tavsiye ediyoruz. Yanlış çeviriye örnek olarak şöyle bir karikatür de hatırlıyorum. Hepimizin telefon konuşmalarında muttali olduğumuz bir şey vardır. For English press 9 ifadesi geçer. Yani İngilizcesi için 9'a basın diye. Adam bunu şu şekilde çeviriyor. For English press 9. Yani 4 İngiliz 9 tane de gazeteci. Bir metnin doğru bir şekilde aktarılabilmesi problemini bilen İslam alimleri bir metni rivayet ederken lafızlara çok dikkat ederler. Bu noktada kitaplarımızda örneğin şu ifadeler görmek mümkün. Kale Ebu Hanife ifadesi geçtiği zaman biz Ebu Hanife'nin bu kavli söylediğini biliriz. Bu sözü aktaran kişinin Ebu Hanife'den bunu duyduğunu ya da Ebu Hanife'nin yazmış olduğu kitaptan bunu aktardığını biliriz. An Ebi Hanife ya da Ruviye an Ebi Hanife ifadesi geçtiği zaman Ebu Hanife Hazretleri'nin bu sözü söyleyip söylemediğinde bir şüphe olduğunu, biraz zayıflık olduğunu ifade eder. Ala kavli Ebi Hanife ifadesi geçtiği zaman Ebu Hanife'nin aslında böyle bir şey söylemediğini fakat bu meseleye çok yakın bir meselede buna benzer bir ifade kullandığını biliriz. Dolayısıyla Ebu Hanife Hazretleri bu meselede de herhalde böyle derdi manasında bu sözü söyleriz. Rava filan kâle Ebu Hanife dendiği zaman filan kes Ebu Hanife'nin böyle dediğini rivayet ediyor. Aslında tercüme de tam olarak bu şekilde ifade edilebilir. Tercüme metni okuduğumuz zaman aslında o metnin sahibini değil, o metnin sahibinden tercümanın, mütercimin anladığını okuduğumuzu bilmemiz gerekir. Ruviye, kâle filan, kâle Ebu Hanife ifadesi geçtiği zaman filan kesin Ebu Hanife'den böyle bir nakilde bulunduğunun rivayet edildiğini fakat rivayet edenin kim olduğunu bilmediğimiz için yine bunda bir zayıflık olduğunu biliriz. Yine Ruviye, kâle filan an Ebi Hanife ifadesi geçtiği zaman hem rivayet edenin meçhuliyeti vardır hem de Ebu Hanife'den böyle bir şey söylendiğinde bir zayıflık söz konusudur. İslam dünyasında var olan bu hassasiyetin günümüz dünyasında pek geçerli olmadığını görüyoruz. Okumuş olduğumuz kitaplarda Platon böyle dedi, Spinoza böyle dedi gibi ifadeler var. Fakat bunların dipnotuna, kaynakçasına baktığımız zaman Spinoza'nın kendi kitabının olmadığını, Spinoza'nın kitabının çevirisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Spinoza böyle dedi demek doğru değildir. Spinoza böyle dedi dediğiniz zaman biz sizin Spinoza'yı okuduğunuzu ve böyle anladığınızı anlarız. Fakat siz alta, dipnota Spinoza'nın kitabını değil, tercümesini koyduğunuz zaman Spinoza'yı değil, Spinoza'nın tercümanını okuduğunuzu anlarız. Ki çoğu insan dipnota dikkat etmediği için bunu böyle anlayacaktır. Dolayısıyla tercüme edilmiş bir metnin asılla aynı olmadığını bilmemiz lazım. Mütercimin kendi yorumunu, kendi anladığı olduğunu bilmemiz lazım. Ve bunu rivayet ederken de bu hassasiyete dikkat etmemiz gerekir. Selametle kalın.